İlk izlenimin 30 saniye içerisinde oluştuğunu biliyor musun? Ben değil, araştırmalar söylüyor. Ben Özlem Sökmen. Hayatımın 20 yılı insan kaynaklarında çalışanların kariyer yolculuklarına eşlik ederek geçti. İlk izlenim gerçekten de önemli bir konu ve bugün bu konuyla ilgili çok önemli tüyolar vereceğim. Hadi gelin. Ülkemizde de çok kullanılan bir cümle vardır. Baktım mı notunu veririm diye. Biz zihnimizde birilerine kendimizce not veriyoruz ve daha sonra o kişiyle görüşmeyi isteyip istemeyeceğimize o ilk izlenim notu karar veriyor. Ve önemli nokta şu ki o not kolay kolay da değişmiyor. İlk izlenimin 3 öğesi var. Nedir bunlar? Görünmek, konuşmak ve yazmak. İlk etaptaki izlenimi veren dış görünüşün, beden dilin ve mimiklerin geliyor. Nasıl giyinmiş, tanışırken gülümsüyor mu, göz kontağı kuruyor mu? Sonraki aşama ise konuşmakla başlıyor. Bu sefer de önemli olan kendini nasıl ifade ettiğin. Ve son olarak da yazım dilin. E-postalar veya sosyal medyada yazdıkların olabilir. Yazıda duyguyu aktarmak çok zordur. Onun için çıktı zaten bunca emoji. Hadi beden diliyle başlayalım. Henüz konuşmaya başlamadan beden dilimizle ya da görünüşümüzle neler söyleriz neler. Mesela sen bu hareketin anlamını biliyor musun? Evet, bu hareket evrensel zafer hareketidir. Kendimizi özgüvenli ve başarılı hissettiğimiz zaman dünyada kaplamak istediğimiz alanı genişletmek istiyoruz. Bu arada bunu hayvanlar da yapıyor biliyor musun? Bu sebeple dik durduğunda, açık bir beden dili sergilediğinde otomatik olarak karşıya da özgüven sinyalleri yolluyorsun. Karşındakinin gözüne bakmak da çok kritik. Bizler bu şekilde bağ kurabiliyoruz çünkü. Onun için dik dur, gülümse ve mutlaka göz kontağı kur. Ne giydiğin önemlidir. Bulunduğun ortamın yapısına uygun giyinirsen senin için daha iyi olur. Bazı iş ortamlarında kot ya da kanvas pantolon ya da kravatsız gömlek uygundur ama emin olmadan risk almamakta fayda var. Gelelim ağzımızdan çıkan cümlelere. Şimdi öncelikle ilk kez bulunduğun ortamda iyi bir etki yaratmak istiyorsan asla negatif cümlelerle giriş yapma. Farkında olmadan kullanılan cümleler karşımızdakinin zihninde seni etiketliyor. Trafik çok kötüydü, geç kaldım, kayboldum, çok uykusuzum gibi cümlelerle giriş yapmak yerine tam tersi olumlu bir girişle herkesin modunu yükseltmeye yardımcı olabilirsen şahane olur. Tabii ki ilk cümlelerle iş bitmiyor. Kendini ya da aklındaki projeyi, iş fikrini nasıl tanıtıyorsun? Burada karmaşık bilgiyi özetleme becerisi devreye giriyor. Ne yapıp edip kendini doğru ifade etme konusunda geliştirmen lazım. O zaman iş başa düşüyor. Asansör konuşması, topluluk önünde konuşma gibi konu başlıklarında bol bol okuyup eğitimler alsan iyi olur. Çok fazla konuşmak, çok fazla ben cümleleri kurmak da ilk izlenim açısından olumsuz olabilir. Dinlerken mimiklerinle onları dinlediğini belli etmek, arada sorular sorarak konuya olan ilgini sıcak tutmak iyi bir ilk izlenim için önemlidir. En önemli kısmı en sona bıraktım ki aklınızda kalsın. Hazır mısınız? Hazırız. Kendin ol ve başkası gibi davranma. İyi bir ilk izlenim yaratmaya ve bağ kurmaya çalıştığın ortamda sahte davranmak hiç ama hiç işine yaramaz. Şimdi özetliyorum. Açık bir beden dili, göz kontağı ve güzel bir gülümsemeyi eksik etme. Kıyafetinin temiz ve ortama uygun olmasına dikkat et. Negatif cümlelerle ortama girme. Kendini doğru ifade etmek için ön hazırlık yap. İyi bir dinleyici olup karşındakini değerli hissettir. Ve tüm bunları yaparken de kendin gibi ol ve başkasını taklit etme. Benzer videoları kaçırmak istemiyorsan hemen Deniz Akademi kanalına abone ol. Ve tabii ki videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma.
Faydası olacağını düşündüğün arkadaşlarınla da bu videoyu hemen paylaş. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.